Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sonbahar tığ projelerinizde ev dekorasyonlarınıza şık bir sunum katacağını düşündüğüm tığ işi 3 boyutlu bal kabağı bardak altlığı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bardak altlığı deseninde ben 3 tane bal kabağı kullandım. İsterseniz dairenin etrafını tamamen bal kabağı desenleri ile de çevreleyebilirsiniz. Yapacağımız bardak altlığının çapı 9 santimetre. Bardak altlığının yapılışında 5 katlı orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2.20 mm ile bardak altlığını öreceğiz. İsterseniz 2,5 mm tığ da kullanabilirsiniz. Tığ numarasını büyüttüğünüz için dairenin de çapı büyüyecektir arkadaşlar. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden bardak altlığının yapılışına başlayalım. Bardak altlığının yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan yapalım ve başlangıç zinciri ile birlikte toplam 15 tane ikili trabzan yapacağız. ...15 ikili trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, altta yaptığımız 15 trabzanın her birinin tepesine 2 adet ikili trabzan yaparak toplam 30 tane ikili trabzan elde edelim. İlk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan, sonraki ilmeğin tepesine bir ikili trabzan, sonraki ilmeğin tepesine 2 ikili trabzan, sonraki ilmeğin tepesine bir trabzan, sonraki ilmeğin tepesine 2 ikili trabzan. Bu sırada çift tek yaparak toplam 45 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman yine ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan, yan yana 2 tane ikili trabzan, sonraki ilmeğin tepesine 2 tane ikili trabzan, yan yana 2 ikili trabzan, sonraki ilmeğin tepesine 2 tane ikili trabzan. Bu sırada da çift 2 tek yaparak toplam 60 tane ikili trabzan yapalım. İlk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan, yan yana 3 tane ikili trabzan, sonraki ilmeğin tepesine 2 adet ikili trabzan, yan yana 3 ikili trabzan,
sonraki ilmeğin tepesine 2 adet ikili trabzan. Sıra sonuna kadar çift, 3 tek, çift, 3 tek yaparak toplam 75 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 5 zincir, 1, 2, 3, 4 boşluk atlayalım ve sık iğne yapalım. Tekrar 5 zincir, 4 boşluk atlayalım, sık iğne yapalım. 5 zincir, 4 tane boşluk atlayalım ve sık iğne yapalım. Bardak altlığının kenarında ben 3 tane bal kabağı yaptığım için buraya 3 tane zincir boşluğu oluşturdum. Etrafını tamamen bal kabağı ile çevrelemek isterseniz burada yapmış olduğumuz işlemler gibi 5 zincir, 4 boşluk atlayıp sık iğne yaparak etrafını dairenin tamamen zincir boşlukları ile oluşturabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim ve sıra sonuna kadar alttaki tüm ilmeklerin tepesine sık iğne yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk yapmış olduğumuz kayma dikişinin tepesine tekrar kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim. Burada sihirli halkanın ipini tamamen sıkıştırarak arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Ve şimdi dairenin arka yüzünden devam edeceğiz arkadaşlar. Buradaki zincir boşluklarına bal kabaklarını oluşturacağız. Sarı renk ile devam edelim. Birinci zincir boşluğunun içerisinden ipi sabitleyelim ve 2 zincir yapalım. Şimdi 4 kez ilmek kaldırarak aynı boşluğun içerisine fıstık yapalım. Ve bu boşluğun içerisine 4 kez ilmek kaldırarak oluşturmuş olduğumuz fıstıklardan toplam 6 tane yapacağız. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstığı yaptıktan sonra 2 zincir yapalım ve aynı boşluğun içerisine sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim ve ikinci renk ile devam edelim. Birinci desende yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Önce ipi sabitleyerek 2 zincir yapalım. Ve 4 kez ilmek kaldırarak oluşturduğumuz fıstıklardan toplam 6 tane fıstık yapalım.
6. fıstığı yaptıktan sonra 2 zincir aynı boşluğun içerisine sık iğne yapalım. 1 zincir yaptıktan sonra ipi keselim ve 3. bal kabağı rengi ile son zincir boşluğuna da aynı işlemleri tekrar edelim. Yan yana 3 tane bal kabağı desenlerini oluşturduktan sonra dairenin arka yüzünden yeşil renk ile devam edelim. Ve ilk yapmış olduğumuz sarı bal kabağındaki zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. Ve şimdi yapmış olduğumuz her bir fıstığın tepesinden ilmek çıkartalım. Şu anda 6 tane ilmeği çıkarttık. En sonki yapmış olduğumuz sarı bal kabağındaki zincir boşluğundan tekrar ilmek çıkartalım ve tığda bekleyen 7 tane ilmeğin hepsini birlikte kapatalım. Ve burayı sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştıralım. 3 zincir kapatmış olduğumuz ilmeğin tepesine 3 tane ikili trabzan yapalım. 4 zincir sarı bal kabağındaki zincir boşluğuna kayma dikişi yapalım ve krem renk bal kabağına geçerek aynı işlemleri tekrar edelim. Zincir boşluğundan başlayarak yan yana önce kaydırma yapacağız, daha sonra ilmekleri çıkartacağız. 1. ilmek, 2 3 4 5 6 son ilmeği zincir boşluğundan çıkartalım ve 7 ilmeğin hepsini birlikte kapattıktan sonra iyice sıkıştıralım. 3 zincir yaptıktan sonra ilmeğin tepesine 3 tane ikili trabzan yapalım. 4 zincir zincir boşluğuna kayma dikişi yapalım. Turuncuya geçiş yaparak tekrar kayma dikişi ve aynı işlemleri tekrar edelim. Kayma dikişini yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim ve fıstıkların arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. En son bütünün buhar yardımıyla buradaki daireyi düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.